Ben bunu boşuna taktım. Evet, doğru. Merhaba. Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Ben buradan konuştuğumu sanıyorum ama galiba ses ayarını yanlış yapmışım. Çok büyük ihtimalle, bilgisayarın mikrofonundan duyuyorsunuz. Bunu boşuna taktım. Yine öyle hatalar oluyor. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Ben buradan bakayım en iyisi ne yazıyorsunuz diye. Evet, bugün beyazlar içinde çıktım karşınıza. Beyaz ya da krem, böyle bir, inci gibi çıktım diyeyim. Herkes hoş geldi. Evet, 100 kişiyi de aştığımıza göre ben masalıma başlayacağım. Dedim ya bugün çoktandır, hafta içi yayın yapmıyordum ama bir baktım ki yani hafta içi neden yapmıyorum? Bazen diyorum ki özleyin beni diye yayın yapmıyorum, ara veriyorum. Bazense canım istiyordu zaten böyle. Bir masal okuyacağım. Okuyacağım masal, bir, İspanyol masalı mı okusam dedim, Yunan masalı mı? 2 çeşit elimde vardı. Şöyle bir içeriklerine baktım ama şunu da düşündüm. Bir İspanyol masalı okuyacaksam ben o gün kırmızı giyeyim. Yunan masalında da çokça böyle perili içerikler vardı. Peri avcısı diyor. Bakın masalları sayıyorum. Peri bahçeleri, peri hanımı, peri avcısı, şelalenin perileri, perinin tokası, peri düğünü, perilerin hırsızlığı, perili cami diye okudum. Perili gemi, ve en son peri yüzüğü. Arada 2 tane farklı masal girmiş. Evet, nereden başlasam diye düşünüyorum. Böyle Peri Bahçeleri adlı masalı okusam mı ilk masal? Ya da evet, ben giriş kısmını okuyayım öncelikle size belki de. Evet, en doğrusu bu olacaktır. Evet. Şimdi ben zaten şey yapacağım için şöyle rahat, böyle perili, güzel güzel beyazlar giyindim. Kesin peri okuyacağım dedim ama şöyle bir rahat bir hale geleyim ben de. Yunanistan'da tepelerde, geniş arazilerde ve akan bütün sularda tanrıların doğup yaşadıkları yerlerde periler dans eder. Cazibeleriyle göze kolay görünmeyen bir ışık saçarlar. Periler antik mitlerdeki orman perilerinin, dağ perilerinin, su perilerinin, talih perilerinin, ifritlerin ve ilham perilerinin modern biçimlerinden başka bir şey değildir. Ya, şey gibi aslında, düşünürseniz, melek gibi aslında periler de, peri deniyor, benzer bir isim aslında. Eee, Pan ve Hermes ile çalıp oynamış periler, Apollo'ya yoldaşlık etmiş satirler vardır. Ancak bunlar artık ıssız yerlerde tek başına olmaya alışmış çobanlarla, balıkçılarla ve avcılarla geçirirler vakitlerini. Periler yeryüzünün el değmemiş kadim varlıklarıdır. Antik mitolojinin yeryüzünde yaşayan daha az göksel tanrılarının yerini aldıklarından cennet nedir bilmezler. Doğmazlar, yaşlanmazlar ancak ölümsüz değillerdir. Aa, periler de öyle biliyormuş. Yani doğmuyorlar ama ölebiliyorlar. Bu da ilginç. Yaşlanmıyorlar da.
Güzellikleri solmaz, dansları sonsuzdur. Dünyada vücut bulduklarından her zaman dünyada yaşadıklarından insansı biçimlere sahip dağ, akarsu, ağaç ve okyanus ruhlarıdırlar. Ha, dağ, okyanus, ağaç, okyanus. Neyse. Yunanlıların perilerle ilgili anlayışları güzelliğine her daim hayran oldukları doğaya taparcasına sevmelerinden gelir. Bu anlayışa göre periler gizemli güçleri olan bulutlardaki saraylarda, yüce dağ zirvelerindeki mağaralarda, el değmemiş kayalıklı kıyılarda ve denizin diplerinde yaşayan genç ve güzel kadınlardır. Güneşli günlerin öğle vakitlerinde veya ayın tabak gibi gökyüzünde asılı durduğu gecelerde periler, ölümlü insanların yaşadıkları yerleri ziyaret ederler. Bu ziyaretlerinde genellikle uzun çam ağaçlarını, bir mağarayı veya bir pınarı seçerler. Bazen şarkılar söyler, kemanlar, davullar çalar, bazen tepelerde, arazilerde gezinirler ve yanlarında saraylarına götürebilecekleri çocuklar ve gençler ararlar. Perilerin dünyası insanlarınkinden çok daha yücedir. Bu varlıklar insanları bağlayan doğa yasalarına tabi değildirler. Ancak bunların birer tanrıça olmadığı ve kudretlerinin nihayetinde sınırlı olduğunu da unutmamak gerekir. Ateşli silahların sesleri onları korkutup kaçırır. Haç, istavroz çıkarma ve dua onlara karşı koruma sağlar. Perilere karşı koruma mı yapmamız gerekiyor? Eğer ölümlü bir insan bir perinin mendilini ya da peçesini, saçından bir teli veya kıyafetlerinden bir parçayı eline geçirirse, peri çaresiz ölümlü bir kadına dönüşür ve onu esir alan insana ölene kadar hizmet eder. Cinlere benziyor aslında ya, gerçekten. Eğer perinin ele geçirilen eşyası sahibine geri dönerse kadın yeniden periye dönüşür, ancak bu eşya ateşe atılıp yakılırsa artık gücü kalmaz ve peri ölümlü bir insan olarak kalır. Müzik, kahkaha, şarkı, dans ve aşk perilerle ilişkilendirilir. Hmm, evet, tabii ki aşk, şarkı. Yani Dionysos gibi. Ancak bu varlıklar zaman zaman kurnaz, acımasız ve hatta kışkırtıldıklarında kindar bile olabilirler. Bazen su perilerinde olduğu gibi tuzaklarına çekmek istedikleri insanlara hediyeler sunarlar. Bu hediyeleri kabul eden ölümlüler perilerin hakimiyetine girer ve esir haline gelirler. Hmm. Bu esaretten ancak hediyenin yakılmasıyla kurtulmak mümkündür. Periler kendilerini görüp akıllarından çıkaramayan veya bir süreliğine kendilerini esir edip sonra onları kaybeden birçok insanın hayatlarını mahvetmiştir. Perilerin su içtiği pınarlardan su içen ölümlü bir insanda efsunlanır. Evet, keşke peri sularını bulsak. Ailesini ve evin yok, bulmayalım. Ben efsunlanır deyince iyi bir şey sandım. Perilerin su içtiği pınarlardan su içen ölümlü bir insan da efsunlanır. Ailesini ve evini unutur. Dağlarda, vadilerde avare avare dolaşmaya başlar. Aman aman kalsın. Peri dünyası ile insan dünyasının aracısı olanlar büyücülerdir. Erkek büyücülere de zaman zaman rastlanmasına rağmen bunlar çoğunlukla şifa verici yöntemlere ve doğaüstü törelere dair bilgilere haiz yaşlı kadınlardır. Yalnızca fiziksel hastalıkları iyileştirmezler. Aynı zamanda bulanık ya da hastalıklı zihinlere de şifa verirler. Ruh çağırarak, sırlı sözler fısıldayarak ve büyü gücü olan bitkileri karıştırarak efsunlanmış kişiyi kötü ruhlardan kurtarabilirler. Sırtlarında bir çıkınla dağ bayır dolaşıp
Bu büyülü bitkileri arayan yaşlı büyücülere Yunanistan'ın hemen her köyünde rastlamak mümkündür. Bu insanlar genellikle müzevi bir hayat yaşarlar. İnsanlar tarafından çiğnenmemiş toprakları arar, az konuşur, insanlarla yalnızca kendilerinden yardım istendiğinde muhatap olurlar. Mitolojinin bu son kalıntılarıyla Hristiyanlığın ilişkisi oldukça ilginçtir. Kutsal Hristiyanlık sembolleri günümüzdeki perileri korkutur. Resmi bir din olarak kabul edilmiş Hristiyanlık eski tanrıları tahtından indirip sürgün etmiştir. Ancak yeni kilise adetlerinde eski dinlerden ve mevsimsel şenliklerden çok fazla şey bulunur. Yunanlıların tam manasıyla Hristiyan olmadıkları bile söylenebilir. Çünkü yüreklerinde hala doğaya tapınan, paganlardan ve doğanın parçası olan insansı perilere duyulan korkudan kalan birçok inanış parçası vardır. Büyükannelerinden ve büyükbabalarının anlattığı bu masallar Trakya'dan Mora Yarımadası'na, Ege Denizi'nden İonya'ya, tüm Yunan coğrafyalarını dolaştı. İsimleri belki de bazı detayları değişse de anlatısı temelde aynı. Peri masallarındaki üslup da gelenekler ve lehçeler gibi bölgeden bölgeye değişir. Ancak her Yunan'ın duyduğu ve hiç bozulmayan belli evrensel peri masalı özellikleri de var. Perilerin doğaüstü güzelliği, güzel olan şeyleri çok sevdikleri için güzel kızları ve erkekleri kaçırmaları, faniler üstündeki güçleri, insan biçimine bürünmeleri, onlara ait bir eşyanın faninin eline geçtiğinde güçlerini kaybetmeleri bu değişmez özelliklerden bazıları. Evet. Şimdi bir masal okusam mı dedim. Böyle bir tanıtımdan sonra bayağı da uzun bir, tanıtım oldu. Bir bakayım. Kısa bir masal okumak istiyorum. Sonuçta dur bakayım. Hımm. Ya da evet. Evet, Peri Bahçeleri adlı nasıl diyeyim, masalı okuyacağım. Evet. Kostas ya da herkesin ona seslendiği adıyla Kostas amca. Ben de ne diyecek diye böyle durdum. Kostas amca bir zamanlar periler perilere esir düşmüş. Ne zaman bu hikaye anlatacak olsa bir kayanın üzerine oturur, sırtını dikleştirir, asasına bir eliyle de bir eliyle de asasını dayayıp konuşmaya başlardı. Gerçekten burada çeviride bazı hatalar var. Yani böyle diyor ve gerçekten yanlış bir Türkçe. Neyse. Evet. "Şu tepeleri görüyor musunuz?" derdi eliyle arkasında uzanan tepeleri göstererek. "Ejder tepeleri denir onlara. Ne olduysa orada oldu işte." Anlattığı hikâyeye göre periler onu esir aldığında Kostas daha gencecik bir çobanmış. Bütün gün saat öğlene yaklaşırken ejder tepelerinde sürüsünü yaymış, kendisi de yanında getirdiği peynir ekmekle karnını doyurmuş. Daha sonra bir ağacın gölgesine uzanıp uzakta otlayan hayvanlarını izlemeye koyulmuş. Kısacık bir an için
Gözlerini kapatıp açtığında etrafında dans eden perileri görmüş. Havanın içinde sise benzer canlılarmış bunlar. Ayakları yere değmiyormuş, hareketleri rüzgarın esmesini andırıyormuş. Kısa süre içinde perilerin şekli şemali iyice belirginleşmiş. Görüntüleriyle, hareketleriyle normal bir insana benzemeye başlamışlar. İzninizle bir su içeceğim. Çünkü okurken evet. Evet, yine rahat bir hale geçeyim. Kostas yakışıklı bir delikanlıymış, üstelik gençmiş ve gücü kuvveti de yerindeymiş. Yani tam da perilerin alıp kaçırmak isteyeceği türden biriymiş. Ama yanında bir tüfek taşıdığı için güvende olduğunu düşünmüş. Bu yüzden yerinden hiç kımıldamadan etrafında süregelen eğlenceyi izlemeye başlamış. Perilerin bazıları şarkı söylüyor, bazıları kaval çalıyormuş. Birkaç dakika sonra hepsi aniden sessizleşip Kostas'a dönmüşler yüzlerini. İçlerinden biri gelip onlarla dans etmesini istemiş. Kostas tüfeğini Peri'ye doğrultarak ayağa kalkmış. Başını iki yana sallayarak perilerin davetini reddetmiş. Bunun üzerine periler kendi aralarında fısıltıyla konuşmaya başlamışlar. Bir an sonra süpürgeye takılan bir örümcek ağı gibi hepsi büzüşüp ortadan kaybolmuş. Kostas perilerden kurtulduğu için bir oh çekmiş, tüfeğini tekrar omzuna atıp koyunların yanına gidecekmiş ki hala tüfeği havada tutmakta olan kolunu indiremediğini fark etmiş, birkaç adım yürümeye çalışmış ancak bacakları onu dinlememiş. Adım atmak şöyle dursun parmaklarını bile oynatamıyormuş. O böyle kendisiyle mücadele ederken etrafında hava yeniden yoğunlaşmış, gözlerinin önünü bir sis perdesi kaplamış. Birkaç dakika sonra sis dağıldığında Kostas ejder tepelerini dolduran binlerce periyi görmüş. Beyaz bir at üzerinde peri kraliçe ise onun tam karşısında duruyormuş. Hareket ettirebildiği tek organı olan gözleriyle kraliçeyi izlemiş Kostas. Omuzlarına dökülen ipek saçlarıyla ışıltılı kıyafetleri içinde insanın ancak masallarda duyabileceği kadar güzelmiş. Kraliçenin etrafını sarmış olan periler ise hala fısıltıyla konuşuyorlarmış kendi aralarında. Kostas biraz dikkatli dinleyince herkesin kendisi hakkında konuştuğunu fark etmiş. "Hoşunuza gitti mi hanımım?" demiş perilerden biri kraliçeye. "Kaçıracak mıyız onu?" diye sormuş bir başkası. "Zapt ettik zaten, alalım gitsin." demiş başka biri arkadan. Kraliçe Kostas'ı uzun uzun incelemiş. Daha sonra gülümsemiş. Kostas'a bu gülümseme kadının yüzünde parlayan bir elmas ışıltısı gibi gelmiş. Kraliçe asasını kaldırmış. "Şu güzelliğe baksanıza." demiş onu işaret ederek. "Kaçıracağız tabii. Nasıl bırakırız onu burada?" Bunun üzerine hizmetkar oldukları kıyafetlerinden anlaşılan birkaç peri Kostas'ı yaka paça yakalamış. Periler hiç tereddüt etmeden havalanmışlar ve arkalarında beyazlar içinde dans eden binlerce periyle birlikte avını yuvasına götüren bir kartal gibi hızlı ve kararlı bir şekilde üstünden kar hiç eksik olmayan Kilene Dağı'nın tepesine çıkarmışlar onu. Dağın zirvesinde karanlık bir mağaranın ağzından girmişler. Uzun karanlık bir geçitten geçmişler ve en sonunda devasa bir altın kapıya varmışlar. Kapı açıldığında tatlı, ılık bir yaz akşamı esintisi yalamış Kostas'ın ayaklarını ve kafasını kaldırıp baktığında cennet bahçelerini andıran bir manzara bulmuş karşısında.
İçeri girmeden önce kraliçe kapının önünde durmuş ve ona eşlik eden billur sesli perilerle birlikte melodisi bir duayı ya da ilahiyi andıran bir şarkı söylemiş Kostas'a. Artık yaşayacaksın burada tam bir yıl, bir gün boyunca. Bir daha ve asla bir daha dönmeyeceksin yurduna. Altın kapıdan geçerek bahçeye girdiklerinde Kostas bu yerin cenneti andırmadığını, cennetin ta kendisi olduğunu düşünmüş. Her tarafta bahçeler, her bahçede farklı renkte çiçekler varmış. Bazı bahçeler bembeyaz, bazıları sarı, bazıları morlu, yeşilli çiçekler yüzünden alacalıymış. Hepsinin renkleri belli yerlerde müthiş bir uyumla birbirine karışıyor. İnsan kendini bir gökkuşağının ortasında hissediyormuş. Bu bahçelerin ortasında suyu adeta bir ayna gibi durgun ve berrak olan bir göl varmış. Gölün ortasında ise bir adacık yükseliyormuş. Buradaki su o kadar berrakmış ki yukarıdan bakıldığında zümrüt katmanı tabanı görünüyormuş. Gölün yüzeyinde su kabarcıkları yerine elmaslar, yakutlar, kehribarlar yüzüyormuş. Tam ortadaki adacıkta ise tıpkı Kostas gibi periler tarafından kaçırılan bir sürü genç kız ve delikanlı varmış. Bunlar çiçeklerden taçlar örüyor, mücevherlerden zincirler yapıyor, ince altın ve gümüş parçacıklarını kum gibi elekten geçiriyorlarmış. Kostas'ı adacığa götürmüşler. Ona diğerlerinin giydiklerine benzeyen beyaz perik kıyafetleri vermişler ve etrafındaki ağaçlardan istediği kadar meyve toplayabileceğini, gölde istediği gibi yüzebileceğini, kısacası canının her istediği her şeyi yapabileceğini söylemişler. Gölün etrafındaki çeşit çeşit çiçek bahçeleri gibi bu adacıkta bir sürü meyve ağacı varmış. İncirler, armutlar, zeytinler, şeftaliler, erikler. İnsana kendini sunar gibi duruyormuş dallarda. İyice olgunlaşan meyveler yere düşüyor. Kimse onları alıp yemezse oracıkta meyvenin kendi şeklinde ve renginde bir mücevhere dönüşüyorlarmış. Bayağı bir cennet bahçesi tasviri. Adanın her yerinde gösterişli tavus kuşları geziniyormuş. Her ağaçtan başka bir kuşun şarkısı duyuluyormuş ki gölde peri yüzlü deniz kızları, zarif kuğular ve hiçbir denizde görülmeyecek türden balıklar yaşıyormuş. Perilerin bahçesinde hiç gece olmazmış ve günün her anında periler çiçekli bahçelerde dans ediyor, göldeki yansımalarına hayran hayran bakıyor, kaval çalıp şarkı söylüyorlarmış. Herkes çok mutluymuş ve içlerinde en mutlusu da bahçesinde yaşayan herkesin huzurlu ve uyum içinde olduğunu gören kraliçeymiş. Evet, ama bütün bu güzelliklerin, ahengin içinde Kostas hiç mutlu değilmiş. Cennet bahçesinde yaşamaktan keyif alıyormuş almasına ama yurdunu, evini, biricik sevdiceğini özlüyormuş. İçinde yanan hasret ateşini bu bahçedeki hiçbir şey söndürememiş. Ne zaman bu özlem duygusu içine çöreklense kraliçeyi düşünüyormuş. Kraliçe kendisine oldukça düşkünmüş. Her zaman görebileceği bir yerde tutuyormuş Kostas'ı. Onunla yumuşak bir sesle konuşuyor. Gözlerinde hep şefkat taşıyormuş. Kostas'ın aklına bu bahçeye açılan kapının önünde kraliçenin ona söylediği şarkı gelmiş. Evet, bir şarkı okuyor. Demek ki daha beklemeliyim diye düşünmüş Kostas. Bir yıl ve bir gün dolana kadar beklemeliyim. Böylece bahçede oynayarak, meyve toplayarak, kuşların şarkısını dinleyip gölde yüzerek tam bir yıl dolana kadar sabırla beklemiş. Son gününü doldurduğunda ise soluğu kraliçenin huzurunda almış. Onun önünde saygıyla eğildikten sonra bir şarkıyla seslenmiş tıpkı bir yıl önce onun kendisine yaptığı gibi. İşte yaşadım burada tam bir yıl bir gün boyunca ama dinmedi içimdeki hasret, dönmek istiyorum yurduma. Daha sonra kraliçeye yaklaşmış, o gün onun bugüne kadar gördüğü en güzel şey olduğunu ancak yurduna ve sevdiceğine dönme arzusunun kendisini içten içe tükettiğini anlatmış. Kraliçe bir süre sessiz kalmış, Kostas öne eğilmiş, kaygıyla beklemiş ve kraliçe
"Benim için her şeyi yapar mısın Kostas?" diye sormuş kraliçe sonunda. "Tabii ki yaparım kraliçem." demiş Kostas doğrularak. "İyi ya, şimdi beni iyi dinle o zaman." demiş kraliçe. "Firuze kakmalı, altın tel sırma bezeli vazomu kaybettim. Öğlen olmadan bul bu vazoyu benim için. Unutma, altın tel sırma bezeli olacak. Hadi bakalım." Kostas koşarak bahçeye dönmüş, her taşın altına, her ağacın gövdesine, her çiçeğin köküne bakmış ama vazoyu bulamamış. Saat öğlene yaklaşırken umutsuzca gölün kenarına gidip oturmuş, sudaki yansımasını izlemeye başlamış. "Ahmak Kostas!" diye çıkışmış yansımasına. "Bir vazoyu bulamadın. Belki o vazo sayesinde evine dönecektin, beceremedin işte." Hayat boyu bu hasret kerpeten gibi sıkıştıracak ruhunu. Göğüs kafesin yüreğine dar gelecek. Cennetin ortasında cehennemi yaşayacaksın. Hepsi bu kadar beceriksiz olduğun için işte. Bunları düşünürken gözünden bir damla yaş, durgun berrak suyun yüzeyini bulandırmış. Su yeniden durgun hale döndüğünde ise gölün dibinde parlayan bir şey görmüş Kostas. Altın renkli desenleri olan turkuaz renkli bir balıkmış bu. Uf. Biraz daha dikkatli baktığında bunun bir balık değil, aradığı altın tel sırma işlemeli firuze kakmalı vazo olduğunu fark etmiş. İşte orada bir kol mesafesinde duruyor. Birinin elini uzatıp almasını bekliyormuş. Kostas vazoyu suyun dibinden çıkarıp heyecanla incelemeye başlamış. Firuze kakmalar kraliçenin tarif ettiği gibiymiş. Üstelik altın tel sırma bezemeli. Üstelik altın tel sığınma bezemesi de yerli yerindeymiş. Vazonun içinde ise Kostas için dünyanın bütün mücevherlerinden daha değerli bir şey duruyormuş. Bir yıl bir gün önce periler tarafından kaçırılırken üstünde olan kıyafetleri. İşte o zaman kraliçenin onu evine göndereceğini anlamış. Hemen üstündeki beyaz peri giysisini çıkarıp eski kıyafetlerini giymiş, kepeneği sırtına geçirmiş, güneş tam tepeye çıkmadan dakikalar önce vazoyu götürüp kraliçeye teslim etmiş. Kraliçenin yüzünde müşfik bir gülümseme belirmiş, asasıyla Kostas'ın omzuna dokunmuş. "Evine, sevdiğin kızın yanına dön." demiş ona yumuşak sesiyle. "Seni çok sevdiğimi de unutma sakın. Seni zorla yanımda tutamam ama gönlüm bir gün bana geri dönmeni istiyor. Bunu da gizleyemem. O yüzden sana bu vazodaki altın bu vazodaki altın tel sırmalardan birini vereceğim. Benim saçlarımdan yapıldı bunlar. Ona sahip çık. Eğer bir gün bana geri dönmek istersen seni ilk gördüğüm yere gidip bu altın teli perilere göster. Sorgusuz sualsiz seni bana getirecekler." Kostas ayağa kalkmış, kraliçenin uzattığı altın teli alıp ona sımsıkı sarılmış. Derken hemen arkasında altın rengi kuyruğu olan İnsan yüzlü beyaz bir at belirmiş. Atın yanında da kırmızı pelerinli üç peri duruyormuş. Kostas'ı ata bindirip altın kapılardan çıkarmışlar. Karanlık geçidi geçmişler ve en sonunda onu Kilene Dağı'nın tepesine tam bir yıl, bir gün önce aldıkları yere bırakmışlar. Uzaylılar tarafından kaçırılan insanlar gibi oldu. Kostas geri dönüşünden kısa bir süre sonra peri bahçelerine geri dönmek istemiş ama saç teli koyduğu yerde değilmiş. Her yanı arayıp taramış ancak altın teli hiçbir yerde bulamamış. O günden beri her zaman fırsatını bulsa ejder tepelerine tırmanır, tıpkı Firuze Kakmalı vazo gibi altın saç telinin de kendiliğinden karşısına çıkması için dua edermiş. Tabii orada perilerden, ekmek elden, su gölden. Yalnız şeyi merak ediyorum. Mesela orada acaba mesela et var mıydı? Sadece meyve mi yiyorlardı? Yoksa böyle et, mesela bu avcılığa falan kalksa, bir atıyorum bir hayvanı öldürse falan ne yapardı periler? Ya da öldürebilirler miydi? Hani cennette böyle şeyler yoktur ya sadece. Ballar akıyor, çiçekler var falan. Böyle aklıma geldi.
Evet, bugün de masal gecem sona eriyor. Şöyle yaklaşayım biraz. Şöyle bir yorumlara bakayım dedim. Evet, bir dahaki masal gecesinde görüşmek üzere diyorum. Yorum yapmayı, beğenmeyi, ihmal etmeyin. Eğer kanalıma yeni geliyorsanız abone olun. Daha birçok masal ve mitoloji sizleri bekliyor olacak. Hafta sonu ya canlı yayın yapacağım ya da bir, kayıt yapmıştım, onu paylaşacağım. Belki de arkası yarın 2 tane kayıt üst üste. Bakalım o gün ne getirecek? Herkese iyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şöyle göz göze gelelim biraz, değil mi? Ben böyle şeyde kaldım sanki. Görüşürüz.